Heidi, Alplerin küçük kızı. Heidi 5 yaşında küçük ve neşeli bir kızdır. Heidi'nin annesi ve babası yok. Heidi'ye teyzesi Dete bakıyor. Bir gün Dete Frankfurt'ta zengin bir evde iş buluyor. Bu evde çocuk istemiyorlar. Bu yüzden Dete Heidi'yi Alp dağlarına, büyük babasına götürüyor. Büyük baba dağda küçük bir ahşap evde yalnız yaşıyor. O insanları sevmiyor. Çok sert ve sinirli bir adam. Köydeki insanlar ondan korkuyor. Büyük baba Heidi'yi istemiyor ve Dete'ye çok kızıyor. Ama Dete Heidi'yi bırakıyor ve kaçıyor. Heidi çok tatlı, neşeli ve akıllı bir kız. Büyük babaya sevgiyle bakıyor. Büyük baba Heidi'nin bu tatlılığını görüyor ve yumuşuyor. Heidi'ye samanlardan yumuşak bir yatak yapıyor. Ona sıcak süt veriyor. Büyük baba artık Heidi'yi çok seviyor. Heidi dağda çok mutlu. Her gün çoban arkadaşı Peter ile dağlara gidiyor. Beraber keçileri otlatıyorlar, çimlerde koşuyorlar ve süt içiyorlar. Heidi, Peter'in kör anneannesini de ziyaret ediyor. Ona hikayeler anlatıyor. Anneanne de Heidi'yi çok seviyor. 3 yıl sonra bir gün Dete Frankfurt'ta Bay Zizeman adlı zengin bir adam hakkında bir haber alıyor. Bu adamın evinde Clara adlı hasta bir kız var. Clara tekerlekli sandalye kullanıyor. Hiç arkadaşı yok. Dete Heidi'yi Clara ile tanıştırmak ve Bay Zizeman'dan para almak istiyor. Bunun için Alplere gidiyor. Büyük baba Heidi'yi vermek istemiyor. Ama Dete Heidi'ye yalan söylüyor. Peter'in anneannesine yumuşak beyaz ekmek alacağız, diyor. Heidi kabul ediyor ve Frankfurt'a gidiyorlar. Frankfurt çok büyük, kalabalık ve binalarla dolu bir şehir. Burada hiç ağaç ve dağ yok. Heidi, Bay Sezaman'ın evinde kalıyor. Clara'nın sert bir ev öğretmeni var. Bayan Rottenmeier. O Heidi'yi hiç sevmiyor çünkü Heidi şehir kurallarını bilmiyor. Heidi'ye hep kızıyor. Ama Clara Heidi'yi çok seviyor. İki kız çok iyi arkadaş oluyorlar. Birlikte okuma öğreniyorlar ve oyun oynuyorlar. Heidi Clara'yı seviyor ama dağları, büyük babasını, Peter'i ve keçileri çok özlüyor. Her gün gizli gizli ağlıyor. Heidi üzüntüden hastalanıyor. Geceleri rüyasında dağları görüyor ve uykusunda yürüyor. Evdeki insanlar önce evde hayalet var sanıyorlar. Ama sonra anlıyorlar ki bu Heidi. Doktor Heidi'yi muayene ediyor. Doktor, bu kız evini özlüyor. Onu dağlara götürün, yoksa ölecek, diyor. Bay Sezaman Heidi'yi hemen dağlara gönderiyor. Heidi anneanneye beyaz ekmekler alıyor ve dağa dönüyor. Büyük baba ve Peter çok mutlu oluyorlar. Heidi yine dağda koşuyor, keçi sütü içiyor ve her gün daha iyi oluyor.
Yazın Clara Heidi'yi görmek için dağlara geliyor. Dağın temiz havası, lezzetli sütü ve büyük babanın yemekleri sayesinde Clara daha iyi hissediyor. Ama Peter Clara'yı çok kıskanıyor ve bir gün tekerlekli sandalyesini uçurumdan aşağıya atıyor. Bu yüzden Clara sandalyesi olmadan ayağa kalkmak istiyor. Heidi ile Peter Clara'ya yardım ediyorlar. Clara yavaş yavaş yürüyor. Bay Sesame dağa geliyor ve kızını ayakta görüyor. Mutluluktan ağlıyor. O günden sonra Heidi, Clara, Peter ve büyük baba dağda beraber mutlu mutlu yaşıyorlar.